Değerli arkadaşlar, bugün Kur'an bize yeter söyleminin kendi içinde tutarlı olup olmadığını incelemeye çalışacağım. Öncelikle bir şeyin yeterli olup olmadığını vurgulamamız buradaki yeterli kelimesinden neyi kastettiğimize bağlıdır. Yani örneğin bir yemek yediğiniz zaman bu kadar kafi, yeterlidir dediğiniz zaman diyet yapıyorsanız farklı bir anlama gelir. Çok açsanız farklı bir anlama gelir. Belki orta, vasat diyebileceğimiz şekilde rahatsız olmayacak tarzda yemeği kastediyor olabilirsiniz. Yani bütün bunlar bu yeterlidir, kafidir cümlesi veya bu kelimenin en azından kullandığınız o bağlamda ne anlama geldiğini tespit etmeniz lazım. Mesela bir örnek üzerinden gidelim. Bir çuval var. Çuvalın üzerinde bir yazı yazdınız. Bu çuvalın içinde bütün elmalar var dediniz diyelim. Öncelikle şunu fark edersiniz değil mi? Yani bir çuvalın içinde bütün elmaların olması pek mümkün değil. Bütün elmaların olması mümkün olmadığı için acaba bu yazıyı yazan neyi kastetmiştir? Yani buna dair imalı fikirde bulunursunuz. Biraz düşünmek istersiniz. Belki bu ifadeden işte aç kalmayacak kadar size yeterli düzeyde vitamin veya gıda vardır demiş olabilir. Veya başka bir şey kastetmiş olabilir. Belki belli bir cins elmayı kastetmiş olabilir. İşte veya belli bir bahçedeki bütün elmaları kastetmiş olabilir. Yani bir çuvalda bütün elmalar var diye yazıldığı zaman biz bu çuvalın içinde dünyada var olan bütün elmaların o çuvalda olduğunu düşünmeyiz. Şimdi dolayısıyla Kur'an'da her şey vardır söylemine baktığımız zaman sadece bu söylemden hareketle biz Kur'an'da her şeyin olduğunu düşünemeyiz. En azından iptidai olarak, zaruri olarak Kur'an'da her şeyin mevcut olmayacağını biliriz. Ya bu imkan dahilinde değil. Yani siz hayatın içindeki sınırsız olayların tamamını Kur'an'da mevcut olduğunu iddia ederseniz sizin aklınızda bir sorun var diye insanlar düşünür. Dolayısıyla Kur'an'da her şey vardır söyleminden hareketle veya bunu Kur'an'da bazı ayetlerden hareketle ortaya koyarak temellendirmeniz pek mümkün değil. Dolayısıyla sizin o çuvalın içinde tek tek kontrol etmeniz lazım veya kontrol etmeden dahi bu çuvalın içinde bütün elmalar olmaz veya bu Kur'an metni içinde bütün bilgiler mevcut olamaz şeklinde aslında zorunlu hiç içine bakmadan böyle zorunlu bir bilgiye sahipsiniz. Böyle zorunlu bir bilgiye sahip olduğunuz için Kur'an yeterlidir, Kur'an'da her şey vardır şeklindeki söylemlerin aslında hiç araştırmaya başlamadan önce aklı başında olan her insanın rahatlıkla anlayacağı üzere bu cümlenin tutarlılığı, bu cümlenin doğru olma olasılığı yoktur. Nitekim bu Kur'an'ın yeterliliği ile ilgili aylar evvel Twitter üzerinde Edip Yüksel'le yaptığımız tartışmada, münazarada da ilk etapta şeyi sormuştum. Yeterli derken neyi kastediyorsun? Tabii o belli bir açıklamalar yaptıktan sonra şeyi fark etmiştim. Yani yeterlidir derken yani temel bazı şeyler vardır. İnsana yetecek kadar bazı bilgiler vardır şeklinde yorumlamıştı. Zaten eğer yeterlilik ifadesini böyle yorumlarsanız gerçek anlamda bunun yeterli olmadığı, bunun için, bunun anlaşılması için farklı kaynaklara başvurulması gerektiğini de dolaylı olarak ifade etmiş olursunuz. Nitekim Edip Yüksel de o tartışmada zaman zaman duadaki Allah'ın ayetlerine atıfta bulunmuştu, akla atıfta bulunmuştu. Zaten bütün bunları kabul ettiğiniz zaman yani akıl dediğiniz şey büyük oranda içtihattır. Bunları kabul ediyorsanız zaten Kur'an'ın yeterli olmadığı, Kur'an'ın anlaşılması için farklı şeylere ihtiyaç duyulacağını da dolaylı olarak veya doğrudan kabul etmiş olursunuz. Ondan ötürü bir ifade kullanıyorsak, bir cümle kullanıyorsak bunun diyetini ödememiz lazım. Yani bu ifadeyi gelişigüzel kullanmamız en azından ilmi anlamda, bilimsel anlamda önemli bir şey. Yani siz bir ifadeyi kullandınız diyelim. Bu ifadeden tam neyi kastediyorsunuz? Maalesef bugüne kadar görebildiğim kadarıyla Kur'an yeterlidir, Kur'an'da her şey vardır, başka bir delile ihtiyacımız yoktur şeklinde cümle kullanan pek çok akademisyen dahil olmak üzere pek çok araştırmacı görüyoruz. Yani buna zaman zaman Mustafa İslamoğlu'dan, Mehmet Okuyan
da, Caner Taslaman'da, yani hem akademisyenler içinde hem araştırmacılar içinde bu cümleyi kullanan insanlara rastlıyoruz. Fakat bu cümleden tam olarak neyi kastettiğini en azından ben bugüne kadar görmedim. Çünkü bunlar yeterlidir dedikleri zaman hemen bir çuvalın üzerindeki yazıda olduğu gibi Kur'an'da belli ayetler okuyorlar. Şimdi siz belli ayetler okuduğunuz zaman size şu soru sorulur. Yani bu ayetler tarih boyunca zaten var idi. Eğer her şey Kur'an'da mevcut ise bu insanların sünnete, icma, kıyasa, istihsana, istishaba, akla, diğer delillere o zaman başvurması abes olurdu. Yani zaten Kur'an'da hükümler açıkça beyan edilmişse, açıkça ifade edilmişse diğer kaynaklara başvurmanın pek bir anlamı olmazdı. Doğrusu bu söyleme sahip olanlar büyük oranda hadis ve sünneti işlevsiz hale getirmektedirler. Hadis ve sünnet dediğimiz büyük oranda Hazreti Peygamber'in yorumları ve içtihatları diyelim. Ama kendileri için akıllarını kullanarak, yorumlarını kullanarak Kur'an'a tefsir veya açıklama bağlamında bazı ifadeler ekleyebiliyorlar. Bunları tefsirlerinde veya meallerinde de yapıyorlar. Aslında burada temel soru şu: siz yorum yaparken, siz akıl yürütüp o ayetlerin anlamını tespit ederken, kendi çevrenizden, dünyanızdan hareketle belli tespitlerde bulunurken bu makul ve meşrusa Hazreti Peygamber veya geçmiş fukahanın veya müştehitlerin yaptığı yorumlar veya içtihatlar neden meşru veya makul olmasın? Siz onlardan daha alim olduğunuzu mu, yoksa onlardan daha akıllı veya daha zeki olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Yani bunu ortaya koymanız lazım. Sizin için meşru olan, sizin için mümkün olan bir şey herkes için, diğer müştehitler için, diğer alimler için de caiz olmalı ve meşru olmalı. Dolayısıyla yani bu yeterlidir, Kur'an yeterlidir, Kur'an apaçıktır şeklindeki söylemlerin en azından bunu kullanan araştırmacılar tarafından sağlam bir zemine oturtulmadan bu kavramları, bu ifadeleri kullandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla onlardan ricam bu yeterlidir ifadesini netleştirmeleri gerekir. Çünkü mesela diyelim ki bir sınıfta hoca öğrencilere belli bir şeyler anlatır, sonra der ki ya bu kadarı yeterlidir der. Şimdi bu şu mu demek? Yani bunun dışında hiçbir bilgi yok mudur demek? Yoksa sınavı geçmeniz için veya temel bilgiler anlamında belli bazı şeylere temas ettim, önemli bazı hususlara temas ettim mi demektir? Şimdi bu bağlamda yorumlarsanız evet, Kur'an'da inanç anlamında, yani tevhid dediğimiz, salih amel dediğimiz, ahiret dediğimiz temel inançları ihtiva eden bir metin. Yani bir insanın Müslüman olması için yeterli düzeyde bilgiler mevcut ve kafi derecede bilgilerin olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu anlamda Kur'an yeterlidir, bu anlamda Kur'an açıktır derseniz bir problem teşkil etmez. Çünkü bütün alimler, bütün araştırmacılar, Müslüman araştırmacılar aşağı yukarı böyle düşünmekte. Bu bir infiale neden olmamakta. Fakat Kur'an bize yeter söylemi, tarihte baktığımız zaman haricilere nispet edilen bazı ifadeleri görüyoruz. Malum olduğu üzere hariciler sahabilerin tamamını tekfir ettikleri için, yani hem Hazreti Ali hem Muaviye taraftarlarını tekfir ettikleri için onlar artık hadis ve rivayetleri sahabeden alma olasılıkları pek kalmamıştı. Bundan ötürü büyük oranda, yani tabii ki haricilerin içinde de pek çok farklı fırka var. Homojen bir yapı olmadıkları için onların içinde en azından belli gruplar, dinin kaynağının sadece Kur'an olduğunu iddia edenler olmuştu. Fakat tarih boyunca bu görüş haricilerin dışında başka alimler tarafından pek savunulmadı. Ta ki Hindistan, Pakistan bölgesinde özellikle Kur'aniyun dediğimiz bir akım ortaya çıkana kadar. Şimdi bu akımın temel iddiası hadis, sünnet, siyer gibi bilgilere başvurmadan sadece Kur'an'dan hareketle bizim dini ortaya koymamız lazım. Yani bunlar büyük oranda gerçek anlamda Kur'an'ın yeterli olduğunu, dinin tek ve yegane kaynağının Kur'an olduğunu iddia ediyorlardı. Bundan ötürü bunlara sorduğunuz zaman namazı nasıl kılacaksınız? Çünkü Kur'an'da açıkça namazın nasıl kılınacağı, hangi vakitlerde kılınacağı net olmadığı için bunlar kendi aralarında kılınışı hususunda dahi ittifak edemediler. Çünkü Kur'an'da bu bağlamda net ayetler mevcut değildi.
Ondan sonra Mısır başta olmak üzere El-İslam vel Kur'an vahde şeklinde bazı makaleler, yazılar yazıldı. Bu belli bir müddet devam ettikten sonra bizim ülkemizde mealciler dediğimiz bir grup ortaya çıktı. Bu mealciler büyük oranda Arapça da bilmiyorlardı. Yani kelamullah dediğimiz Allah'ın o kelamının asıl orijinal ifadesini de anlamadan belli bazı insanların meallerini okuyarak dinin sadece Kur'an'dan ibaret olduğunu ifade etmeye çalıştılar. Öncelikle Kur'an apaçıktır veya Kur'an yeterlidir dediğiniz zaman bu Kur'an metni de Arapça bir metin olduğu için siz öncelikle Arapçayı iyi bilmeniz lazım. Arapçayı bilmek yetmez, o günün cahiliye toplumunda Kureyş lehçesini çok iyi bilmeniz lazım. Dolayısıyla Arapça bilmeyen insanlar için düşünelim, Kur'an'ın apaçık olduğunu veya yeterli olduğunu iddia edebilir miyiz? Tarih boyunca baktığımız zaman meallerin de çok sınırlı olduğu, meal furyasının özellikle modern dönemde çok ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla yani Kur'an bize yeterdir denildiği zaman tam neyin kastedildiğinin net olduğunu söylemek zordur. Kur'an yeterlidir dediğiniz zaman Allah'ın ispatı gibi, nübüvvetin ispatı gibi, vahyin ispatı gibi temel bazı konular gündeme gelir. Yani siz Allah'ı neyle tespit edeceksiniz? Ayet okuyarak mı? Siz nübüvveti nasıl tespit edeceksiniz? Ayet okuyarak mı? Vahyi nasıl temellendireceksiniz? Ayet okuyarak mı? Yani bunları yaparsanız emin olun gülünç duruma düşersiniz. Dolayısıyla bilimsel bir veriyi ele almak istiyorsanız öncelikle Kur'an'a gelmeden Allah'ın varlığını, nübüvvetin ispatını, vahyin mahiyetini ortaya koymanız lazım. Bunlar büyük oranda akli ilimler veya akli alanlarla ilgili. Yani akılla bunları ispat ederseniz gayrimüslim olan insanı ikna edebilir veya onlarla konuşabilirsiniz. Bütün bunları akli argümanlarla ortaya koymadığınız zaman o zaman sizin Kur'an bize yeterlidir söylemenizin de pek bir anlamı kalmaz. Çünkü Kur'an'a gelmeden önce bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, sonra Hazreti Peygamber'in nebi olduğunu, vahyin mahiyetini ortaya koymanız gerekiyor ki ondan sonra sizin bu Kur'an'ı kabul etmeniz ve Kur'an'dan hareketle dine dair açıklamalarda bulunmanız gerekir. Geçmiş dönemde Kur'an'da her şey vardır veya Kur'an yeterlidir cümlesi kullanıldığı zaman büyük oranda temel bazı esaslar var. Çünkü hükümlerin kaynağı şari olduğu için müştehitler, fakihler bu hükümleri ortaya koysalar dahi aslında şari'in hükümleridir şeklinde teorik bir düşünceye sahip oldukları için bu cümleyi kullandıklarında bir problem ortaya çıkmıyordu. Fakat modern dönemde Kur'an yeterlidir, Kur'an'da her şey vardır diyenler büyük oranda farklı bir anlamı, farklı bir bağlamda bu cümleleri kullandıkları için daha farklı bazı sonuçlara ulaşmakta. Bundan dolayı da Müslüman coğrafyada Müslümanlar arasında ihtilafa neden olmakta ve kargaşaya neden olmaktadırlar. Yani Kur'an bize yeterli midir? Tabii ki buna dair ayetleri belki videonun sonunda kısaca ele alıp yorumlayacağım. Fakat oraya geçmeden önce tek tek ele almak istiyorum. Mesela fıkıh ilmi açısından Kur'an yeterli midir? Şimdi yuvarlak konuşmaktan ziyade bunu daha sağlam şekilde, sağlam bir zemine oturtarak konuşmamız lazım. Mesela fıkıh alanında yani İslam hukuku alanında Kur'an'ın yeterli olduğunu iddia edebilir miyiz? Öncelikle şunu ifade edeyim. Kur'an'da fıkıhla ilgili 250-300 civarında ayet var. Elbette 500 bin gibi rakamları da ifade edenler olsa da bu alanda iyi bir inceleme yaptığınız zaman, tekrarları bir kenara bıraktığınız zaman doğrudan fıkıhla ilgili ayetler 250-300 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bunların aşağı yukarı yarısı ibadetlerle ilgili. Yani 100-150'si diyelim ki ibadetlerle ilgili. Geriye kalan 100-150'si de hukukla ilgili diyelim. Şimdi çok basit bir soru soruyorum. 150 ibadetle ilgili ayet ve bu ayetlerin büyük çoğunluğu da umum bildiren lafızlar. Namaz diyor, hac diyor, oruç diyor ama mahiyetini anlatmıyor. Yani bu tarz ayetlerden hareketle siz fıkıh ilmi ortaya koyabilir misiniz? Veya yine 100-150 ayet hukukun bütün alanlarıyla ilgili diyelim. Siz bu 100-150 ayetten hareketle idare hukukudur, ceza hukukudur, borçlar hukukudur, aile hukukudur,
kişiler hukukudur. Yani siz bütün bu hukukun alt disiplinlerini ortaya koyabilir misiniz? Yani bunları koyamayacağımız kesin. Yani bunu muhtemelen tartışmaya da gerek yok. Dolayısıyla biz fıkıh ilmi açısından Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın yeterli olmadığını rahatlıkla görüyoruz. Burada yeterli olmadığını derken yani Kur'an'da her hükmün mevcut olmadığını rahatlıkla görüyoruz. Bundan ötürü Gazali'nin hocası Cüveyni 478'de vefat etmiş. Şöyle bir cümle kullanır. Fıkıhta mevcut olan hükümlerin %1'i ancak naslarda mevcut olur. Nas derken de sadece Kur'an'ı kastetmez. Yani Kur'an, sünnet dahil olmak üzere. Burada mevcut olan hükümler bizim fıkıhta, hukukta tespit ettiğimiz hükümlerin ancak %1'i olabilir der. Cüveyni'nin bu tespitini günümüzde daha ileri taşımamız da mümkün. Muhtemelen günümüzde 1/1000'i dahi yoktur diyebiliriz. Dolayısıyla fıkıh ilmi açısından Kur'an'ın yeterli olduğunu iddia etmek, en azından fıkıh alanında uzman olan hiçbir insan tarafından dile getirilebilecek bir iddia, bir cümle olamaz. Zaten bu iddiaya sahip olanlar büyük oranda fıkıh alanında uzman olanlar değil, aksine tefsir, farklı alanlarda uğraşan bazı araştırmacılar, bunların büyük bir kısmı İslami ilimlerde dahi uzman olmadan bu tarz iddialarda bulunabiliyorlar. Fıkıhta özellikle detaylı şekilde, yani fıkıhla ilgili Kur'an'da detaylı şekilde detaylı şekilde işlenen konular miras hukuku. Bu da zaten günümüzde o insanların pek çoğunun kabul etmediği bir miras taksimidir. Bir de aile hukuku dediğimiz konular Kur'an'da biraz detaylı işlenmiştir. Aile hukuku ve miras hukukunu kenarda bırakırsak fıkhın detaylarına dair bilgilerin pek mevcut olmadığını söyleyebiliriz. Bazı örnekler üzerinden gidelim. Mesela Allah namaz, salattan bahseder. Salat sözlük anlamı itibariyle dua demektir. Ama hem cahiliye döneminde hem sonrasında namazın, yani duanın farklı pek çok ritüeli, çeşidi söz konusuydu. Kur'an'da da bazen müşriklerden bahsederken onların işte namazları ıslıktı, şuydu buydu gibi ifadeler Kur'an'da da mevcut. Yani namaz, o dua dediğimiz ritüelle ilgili pek çok farklı uygulama veya eylemi bulabiliyoruz. Fakat Hazreti Peygamber ve sahabiler belli vakitlerde, belli rekatlarda, belli şekillerde namaz kılıyorlar. Bu namazın meşruiyetini neyle tespit ediyoruz? Kur'an'da bunların hiçbiri yok. Bazıları biraz sıkıştığı zaman şey diyorlar, ya eskiden beri bilinen bir şeydi. Şimdi burada daha dürüst bir ifade kullanmamız lazım. Eskiden beri biliniyor olması onun dinin kaynağı veya dinin bir sabitesi olduğunu gerektirmez. Onun meşru olması, onun dinin bir rüknü veya bir esası olabilmesi için onu Hazreti Peygamber'in kılması, sahabenin de bu anlamda Hazreti Peygamber'den görerek mütevatir diyebileceğimiz bir amel şeklinde bütün Müslümanlara tevarüs etmesidir. Yani biz cahiliye döneminden gelen veya bilinen bir ibadeti dinin esası yapmıyoruz. Onun meşruiyeti, namazın meşruiyeti Hazreti Peygamber'dir. Yani Hazreti Peygamber'in bu namazı kılması, kıldırması, sahabilerin ve sonraki nesillerin bunu zincirleme olarak teselsülen herkesin binlerce defa birbirinden görerek uygulamalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla yani namaz Kur'an'da yok ama zaten biliniyordu şeklinde bu itiraza cevap vermek tutarlı olmadığı gibi dürüst ve samimice bir cevap da olamayacaktır. Aynı şekilde zekattan bahsedilir. Zekat verilen bazı sınıflardan da bahseder. Ama zekatın hangi mallardan ne kadar verileceğinden bahsetmez. Aksine bir ayette fazla olan her şeyin verileceğini söyler. Bunu iddia edenler, yani bu Kur'an bize yeterlidir, yani Kur'an'ın literal lafzından hareket edenler, fazla olan, yani o günlük fazla olan bütün mallarını millete veriyorlar mı? Elbette bu tasavvufta, zühdde ideal veya diyebileceğimiz en üst bir seviyedir. Ama bunun zorunlu olduğunu söylememiz mümkün değil. Fıkıhta, dinde işte değişir. 10'da 1, 20'de 1 şeklinde farklı birimler söz konusu. Ona göre değişen bir vergi veya zekat sistemi var. Ama Kur'an'da bunların detaylarını veya buna dair bilgileri pek bulamıyoruz. Aynı şekilde mesela Kur'an'da radaatla ilgili bilgiler var.
Yani süt ısımlığıyla ilgili. Orada anne zikredilir, süt kardeş zikredilir ama detaylı bilgi verilmez. Yani süt ısımlığından başka kimlerin haram olacağına temas etmez. Ama fıkıhta veya hadiste bunların detaylarını görüyoruz. Bunun temel nedeni de kendi içinde tutarlılığı sağlamaktır. Ayrıca Kur'an'da süt ısımlığından bahseder ama ne kadar süt emdiği zaman süt ısımlığın gerçekleşeceğini, kaç yaşında olduğu zaman bunun gerçekleşeceği açıkça ifade edilmez. Zaman zaman yaşını dolaylı şekilde bazı fakihler tespit ederler ama doğrudan buna temas eden bir ayet yok. Ayrıca ne kadar süt emildiği zaman, yani ne kadar, kaç defa süt emildiği zaman süt ısımlığı gerçekleşir, buna dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. Yani bu ve benzeri, yani bir iki örnek veriyorum. Dolayısıyla biraz konunun en azından fıkıh alanında Kur'an'ın yeterli olmadığı, Kur'an'ın kafi olmadığı, bundan dolayı fukahanın kitap, sünnet, icma, kıyas, istihsan, istishab, maslahat gibi, akıl gibi pek çok farklı delile başvurduğunu, bu delillerin dahi günümüzde zaman zaman yeterli olmadığını biliyoruz. Çünkü hayatın içindeki olaylar sınırsız, naslar sınırlı, bizim delillerimiz de zaman zaman sınırlı. Özellikle günümüzde maslahat, makasıttan hareketle meselelerin çözüme kavuşturulması pek çok araştırmacı tarafından daha gür sesle, daha sıkça dile getirilmektedir. Yine fıkıhla ilgili mesela Kur'an'dan hareketle, Kur'an bize yeterlidir, Kur'an'da her şey vardır, apaçıktır diyenlere yönelik, mesela eşek eti haram mıdır? Kur'an'da buna dair bir bilgi var mı? Mesela yılan, köpek eti helal midir veya haram mıdır? Buna dair bir ayet var mı? Bunu fazlalaştırabiliriz. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman innema harrama aleykumul meytete ve deme ve lahmel khinzir ve ma uhille bihi li gayrillah şeklinde haram olan hayvanların sayıldığını görüyoruz. Burada ne eşek etinin, ne at etinin, ne yılanın, ne köpeğin, ne haşeratın hiçbirinin mevcut olduğunu görmüyoruz. Yani akrebin mevcut olduğunu görmüyoruz. O zaman aslında inneme hasır edatıyla bunu ifade ettiği için Bakara 173. ayete bakılabilir. Yani inneme hasır edatıyla bunu ifade ettiği için bütün bunların helal olması gerekir. O zaman Kur'an size yeterse, Kur'an apaçıksa bütün bunlar sizin için helal midir? Bunların helal olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii şöyle diyebilirsiniz, ya Kur'an'da kötü şeylerin haram olduğuna dair bir ifade var ama bu kötülük dediğimiz haşerat veya hayvanların hangilerinin yenileceğine dair bu kültürel bir şey. Yani uzak doğuya gittiğiniz zaman yenilen haşeratlar, böceklerin farklı olduğunu, Orta Doğu insanı için farklı olduğunu, eğer siz evrensel din iddiasındaysanız böyle kültürel değişen bir şeyden hareket değil, doğrudan naslarda hangilerinin helal, hangilerinin haram olduğunu bize göstermeniz lazım. Buna dair bir ayetin olmadığını, aksine bütün bunların helal olabileceğine dolaylı şekilde veya literal şekilde ifade eden bazı ayetlerin mevcut olduğunu ifade edebilirim. Yine fıkıhtan bir örnekle, mesela ribanın ahallallahul bey'a ve harramar riba. Allah bey akdini, satım akdini helal, ribayı ise haram kıldı şeklinde bir ayet var. Riba fazlalık demek. Şimdi bu ribanın ne olduğunu ayetlerden hareketle tespit edebilir miyiz? Yani hiçbir ayette ribadan ne kastedildi, ne tür bir fazlalık olduğunu söyler mi? Veya bunu ifade eden, açıklayan bir ayet var mı? Ribanın ne olduğu, hangi mallarda ribanın olduğunu Kur'an'dan tespit etmemiz mümkün müdür? Eğer Kur'an yeterliyse, apaçıksa en azından bunu iddia edenlerin bir ayetle bunu ortaya koyması gerekir. Halbuki ribayla ilgili geçmişten günümüze hem de içtihada, özellikle illetinin içtihatla tespit edilmesi nedeniyle ciddi ihtilafların olduğunu biliyoruz. Bunun temel nedeni de Kur'an ve sünnette buna dair açık ve net bilgilerin mevcut olmaması. Halbuki bunlar Kur'an bize yeterlidir, Kur'an apaçıktır, Kur'an'da her hüküm vardır şeklinde afaki bazı ifadeler, bazı cümleler kullanabiliyorlar. Fıkıh alanında Kur'an bize yeterli midir sorusuna en azından bazı örneklerle cevap vermiştim. Edip Yüksel'le yaptığım tartışmada da mesela bir kızın, diyelim ki babası öldü, geride babasının dışında hiç kimse kalmadı, sadece bir kız var. Ayette der ki malın yarısı kızınındır der ama diğer yarısından bahsetmez. Ben bu soruyu sormuştum. Kur'an size yeterse, Kur'an apaçıksa buna dair bir bilgi verebilir misiniz? Çünkü bu tarz bilgiler Kur'an'da yok. Kur'an'da olmadığı için fıkıhta zaman zaman redden
işte kadına verilebilir veya hiç kimsesi yoksa hazineye kalabilir. Buna dair içtihatlarda bulunmuşlardır. Halbuki ayetlerde doğrudan buna dair bir ayet yok. Yani ister namaz gibi, zekat gibi dinin esasları diyebileceğimiz konulara gidin, ister riba gibi, miras hukuku gibi veya aile hukuku gibi bazı alanlara gidelim. Kur'an'ın bu anlamda fıkıh için yeterli olmadığı, bundan ötürü de geçmişten günümüze Hazreti Peygamber, sahabe ve tabiinden günümüze müştehitlerin bu konuda ciddi içtihatlarda bulunduğu, zaten yeterli olsaydı, açık olsaydı içtihada gerek kalmayacağını ifade etmemiz lazım. Çünkü biz Mevrid-i Nas'ta içtihada mesa yoktur diyoruz. Yani bir şey Nas'ta açıkça yer almışsa, delaleti de açıksa zaten burada artık başka bir şeye, başka bir delile gitmeye gerek yoktur diyoruz. Dolayısıyla bu insanların tamamının boşuna içtihat etmiş olması lazım gelir ki böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Bu iddianın da tutarlı olduğunu söylemek doğru değil. İkinci olarak kelam açısından bakalım. Mesela teoloji, kelam açısından Kur'an yeterli midir? Kelam açısından Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın yedinden, elinden, veçinden, yüzünden bahsedilir. İşte semada oluşundan veya semanın üstünde oluşundan bahsedilir. Nerede olursanız oradadır ifadeleri kullanır. Zaman zaman o yerde de gökte de Tanrı'dır veya mabuttur ifadesi kullanılır. O size şah damarınızdan daha yakındır ifadeleri kullanılır. Bu ve benzeri pek çok bilginin Kur'an'da mevcut olduğunu görüyoruz. Şu öncelikle soru. Eğer Kur'an bize yeterliyse, sadece Kur'an'dan hareket edeceksek, bütün bu ayetlerden Kur'an'ın insan suretinde çok güçlü bir varlık olduğu anlaşılmaz mı? Yüzü var, eli var, geliyor. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا gibi. Mesela bütün bu ayetleri düşündüğümüz zaman, Kur'an'ın genel ifadelerine baktığınız zaman, İnsan suretinde büyük bir zattan bahsediliyor şeklinde bir sonuca ulaşabilirsiniz. Ama biz bu sonuca ulaşmıyoruz. Neden? Çünkü akli ilkelerden. Bir şey tanrıysa, mükemmelse cisim olamaz diyoruz. Mutahayyiz olamaz diyoruz. Zamandan, mekandan münezzeh olmalıdır diyoruz. Değil mi? Bütün bu cümleleri biz nereden hareketle tespit ederiz? Akıldan, nas'tan hareketle tespit etmeyiz. Halbuki metin yeterliyse bizim bütün bunları kabul etmemiz, Allah'ı da bir anlamda insan suretinde bir zat olarak ortaya koymamız veya böyle bir tanrıya inanmamız gerekirdi. Sonra yine Kur'an metnine baktığımız zaman Kur'an'da zamir ve isim mevsullar çok kullanılır. Ellezi, elleti, o kimse ki, o kadın ki, o erkek ki veya zamirler hu, huma, hum, ha gibi. Şimdi zamir ve mevsul edatları çok kullanılıyor. Şayet Kur'an bize yeterlidir. Yani başka hiçbir şeye başvurmayacağız. Kur'an apaçıktır iddiasındaysanız bu zamirlerden, bu mevsul edatlarından neyin kastedildiğini hangi ayetten hareketle tespit ediyorsunuz? Ki bunların tamamını sizin tarihten, hadisten, siyerden tespit etmeniz gerekir. Veya bazen kutsal metinlerden de tespit etmeniz gerekir. Çünkü bu zamir veya mevsul isimlerden neyin kastedildiği Kur'an'da ifade edilmez ve bunlar Kur'an'da büyük yekün oluştururlar. Yani bir iki ifadeden bahsetmiyoruz. Yüzlerce, binlerce ifadeden bahsediyoruz. O kimse ki, o kim ki, o, değil mi? Bütün bunları biz neyle tespit edebiliriz? Cahiliye dönemine, Hazreti Peygamber dönemine, zaman zaman İsrailoğullarına, geçmiş dinler tarihine, geçmiş toplumlara gitmemiz lazım. Oradan tam neyin kastedildiğini ortaya koyabilelim. Dolayısıyla yani Kur'an metni Arapça bir metinse bu Arapça metnin temel özellikleri var. Mevsul zamirler çok sık kullanılır ve burada neyin kastedildiği, muradının ne olduğu Kur'an'ın en azından uslubunda genelde anlaşılmaz. Bunları sizin o tarihi bilgilerinizle tespit etmeniz gerekir. Dolayısıyla sadece zamir ve mevsul edatlarından hareketle dahi Kur'an'ın yeterli olmadığı, Kur'an'ın kendisini açıklamada yetersiz olduğu, sünnet, siyer, geçmiş toplumlar, İsrailiyat, dinler tarihi gibi pek çok şeye muhtaç olduğunu ifade edebiliriz. Yine Kur'an'da bakıldığı zaman mesela ifk olayından bahseder. İnnellezîne câ'u bil ifki usbetun minkum. İşte ifk olayına karışanlar, yani ifk hadisesine, yani iftira atanlar işte sizden bir cemaattir, bir topluluktur şeklinde bir ayet var.
Şimdi bunun Hazreti Ayşe ile ilgili olduğu, o dönem cereyan eden bir ifk olayıyla ilgili olduğunu nereden bileceğiz? Hazreti Ayşe'nin ismi zikredilmez, olay zikredilmez, ifkin ne olduğu söylenmez. Biz sadece bu ayeti dahi anlayabilmemiz için o ifk olayındaki bütün tarihi süreci, bütün o çerçeveyi, iftira atanların kimler olduğunu bilmemiz lazım. Yani Allah'ın burada muradının ne olduğunu yine o günün dünyasından, tarihinden hareketle ortaya koymamız lazım. Sadece bu ayetten hareketle dahi buradaki ifkten neyin kastedildiği veya Allah'ın burada tam hangi olayı kastettiğini ortaya koymanız pek mümkün değildir. Yine Kur'an zaman zaman haram aylardan bahseder. Mesela eşşuhurul haram der, eşşehrul haram der. Yani el eşhurul haram, eşşehrul haram. Fark etmez, ister çoğul olarak gelsin, ister tekil olarak gelsin. Şimdi haram aylar hangileridir? Bunlar Kur'an'da açıkça zikredilir mi? Bir kez kültürel olarak yabancı olduğumuz bir şey. Biz buradan tam ne kastedildiğini bilmiyoruz. Ama cahiliyeye gittiğiniz zaman, o Arap kültürüne gittiğiniz zaman bu aylardan neyin kastedildiğini çok daha net şekilde ortaya koyabilirsiniz. Şimdi bu ilgili ayetlerin, pek çok ayette geçiyor bu lafızlar. Yani eşşehrul haram veya el-eşhurul haram, yani haram aylar. Bütün bunları neyle tespit edeceksiniz? Başka bir ayette tespit edebilir misiniz? Hayır, yine o günün insanına, tarihine, sosyolojisine gitmeniz gerekir. Dolayısıyla Kur'an yeterlidir ifadesi hakikaten içi boş bir iddia. Ama ben yine farklı disiplinlerden hareketle belli bazı örneklerde serdederek ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi fıkıh ilmi açısından yeterli olmadı. Zaten fıkıh alanında uzman biri olduğum için, yani fıkıh metinlerine baktığınız zaman Kur'an'ın yeterli olmadığını veya hukuk alanında yeterli olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya zaten hukuk dediğiniz şey çok dinamik bir şey. Devamlı değişen, yani günümüzde dahi anayasa, yasalar ve benzeri hükümler devamlı değişir. Yani biz pandemi öncesindeki kurallarla dahi bugün diyelim ki devleti veya toplumu yönetmemiz, idare etmemiz mümkün değil. Özellikle pandemi sürecinde ortaya çıkan kurallara veya hükümlere baktığınız zaman ne kadar değiştiğini görebiliriz. Dolayısıyla bu çok dinamik bir şey. Yani hukuktaki kurallar, Kur'an'ın veya sünnetin bu anlamda yeterli olmadığı neredeyse bütün alimler tarafından kabul edilir. İstisna şaz bazı görüşler dediğimiz gibi günümüzde de var. Geçmişte hariciler de vardı ama büyük oranda aklı başında insanların veya alimlerin Kur'an bize yeterlidir veya hadis bize yeterlidir, başka hiçbir şeye başvurmayız şeklinde bir iddia ortaya koymamışlardır. Böyle bir iddiada bulunmamışlardır. Psikoloji ve sosyoloji bilinmeden Kur'an anlaşılır mı? Şimdi Kur'an diyelim ki yetimlerden bahseder, o günün toplumundan bahseder, cahiliye toplumundan, o günün dilinden bahseder. Siz o toplumun sosyolojisini, Hazreti Peygamber'in psikolojisini bilmezseniz, yetim olduğunu, Kur'an'da yetime vurgunun neden olduğunu, mesela Hazreti Peygamber'in hayatını bilmezseniz, psikolojisini, o günün sosyolojisini bilmezseniz, Kur'an'ın sahih anlamını, Allah'ın muradının tam ne olduğunu ortaya koyabilir misiniz? Yani fıkıh için Kur'an yeterli olmadığı gibi kelam teoloji için de yeterli değildir. Ve Kur'an yine yeterli olmadığı için psikoloji, sosyoloji gibi pek çok disipline de muhtaçtır. Yani en azından bu disiplinleri bildiğiniz zaman Kur'an'ın muradını çok daha iyi anlamış olursunuz. Aynı şekilde Kur'an geçmiş kutsal metinlere de muhtaç, dinler tarihine de muhtaç. Çünkü geçmiş toplumların kıssalarını, tarihlerini aktarıyor, tarihi bilgilerini. Fakat bunları da bir tarihçi gibi aktarmaz. Pasaj pasaj bazı bilgilere temas eder. Allah'ın muradının da buradan ne olduğunu iyi anlamanız için sizin gidip hem kutsal metinlerde hem dinler tarihinde, geçmiş toplumlarda bunların mahiyetini iyi bilmeniz gerekir. Yani Kur'an'da özellikle pasaj şeklinde eksik anekdotlar şeklinde aktarılan bilgileri iyi anlamanız için İsrailiyat dediğimiz geçmiş toplumlarda Yahudi ve Hristiyan geleneğinde var olan bilgileri dahi bilmeniz Kur'an'ın anlaşılması için size ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Yani onu bilmezseniz dininiz eksik kalır anlamında demiyorum. Bunlar Kur'an apaçıktır. Kur'an bize yeterlidir diyorlar ya, din açısından, temel sabiteler açısından kabul etmekle beraber Kur'an'ın muradını iyi anlamanız için bütün bu bilgilere ihtiyaç duyacağınızı ifade etmeliyim.
Aynı şekilde mesela diyelim ki Kur'an ayetleri 21 veya 23 yıl gibi uzun bir zaman diliminde inmiş ve bunlar belli olaylara, belli kişilerle ilgili inmiştir. Eğer siz o kişileri tanımazsanız, mesela Zeyd'in kim olduğunu bilmiyorsanız, Zeynep'in kim olduğunu bilmiyorsanız, ilgili ayetleri doğru şekilde anlamanız mümkün müdür? Veya Hazreti Ebubekir'i tanımıyorsanız, Hazreti Ebubekir'den bahseden ayetler veya Ehl-i Beyt'ten bahseden ayetleri doğru şekilde analiz edebilir misiniz? Veya belli abese ve tevella, diyelim ki belli bir müşrikten veya belli bir Müslümandan bahseden, o bağlamda zikredilen bir ayet. Hazreti Peygamber bir Müslümandan ziyade daha o günün ekabiri kabul edilen bir müşriğe tebliğde bulunurken bu ayetin indiğini, o bağlamda bu ayeti doğru şekilde vaz etmeniz sadece ayetlerden hareketle anlaşılabilir mi? Aynı ayetlerde diyelim ki es-sariku ve's-sarikatu denir. Hırsızlık yapan kadın ve erkekten bahsedilir. Mesela köyde bir bahçeye gidip bir elma çalan insanın elini kesecek misiniz? Böyle bir ceza verecek misiniz? Fıkıhta böyle bir ceza verilmez mesela. Ama bunlar doğrudan ayette zikredilmez. Aksine ayet hırsızlığın her türünü ifade eden umum bir bilgi aktarır. Eğer Kur'an'a literal şekilde bakarsanız bunu kabul etmeniz lazım. Veya modern dönemde olduğu gibi faktao ifadesini çok farklı yorumlar, kol kesme değil de daha farklı şekilde tevil ederek yorumlamanız gerekir. Bunun da 21. 20. asırda yaşadığımız için bu yorumları yaptığımızı unutmayalım. Yani bu da yine Kur'an'ın sahih anlamının evrensel, yeterli ve apaçık olduğu iddiasından hareketle değil. Aksine 20. 21. asırda yaşadığımız belli değerler var. Bu değerleri merkeze alarak Kur'an'ı bu şekilde yorumladığımızı veya bazı insanların yorumladığını ifade etmeliyim. Yine bu insanlar Kur'an yeterdir, Kur'an apaçıktır diyor. Halbuki Allah Kur'an'da huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât hunne ummul kitab. Allah diyor ki bu Kur'an'ın bir kısmının muhkem ayet olduğunu ve bunlar kitabın ana esasını oluşturan temel ayetler olduğunu ve uharu müteşabihat, diğerlerinin ise müteşabih olduğunu söyler. Allah bizzat Kur'an'da zaten Kur'an'ın bütün ayetlerinin açık olduğunu iddia etmez. Bir kısmının muhkem, bir kısmının müteşabih olduğunu söyler. Sonra devamında فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَ وَاِبْتِغَاءَ تَوِيلِهِ. Kalbinde fitne olan, yani kalbinde problem olan insanların işte müteşabih olan şeylere tabi olacağı, bunu da fitne çıkarmak veya tevili ortaya koymak için yorumlar yapacağına temas edilir. Sonra ama bir ifade kullanılır. وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ. Bunların tevilini, yani gerçek yorumunu ancak Allah bilir. وَالرَّاسِخُمْ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. İlimde rasih olanlar ise biz bunlara iman ederiz. Tabi burada var rasihun neden önce duracak mıyız? Atıfta mı bulunacağız? Arap dili her iki anlamada müsait. Hangisi olursa olsun en azından Allah'ın, yani bu Kur'an'ın apaçık olmadığı, bu Kur'an'da muhkem ve müteşabih ayetlerin olduğu, müteşabih ayetlerin tevilini sadece Allah'ın veya rasihlerin bilebileceğini, sadece Allah veya Şafii'ye göre hem Allah hem rasihlerin bileceğini ifade edebiliriz. Bu ayet tek başına dahi Kur'an'ın apaçık olmadığını ortaya koyuyor. Veya Kur'an'ın kendisine yeterli, Kur'an'ın anlaşılması için başka hiçbir şeye muhtaç olunmayacağına dair iddianın doğru olmadığını, yersiz olduğunu ortaya koyar. Özellikle Kur'an bize yeterlidir. Yani bu söylem Kur'an-ı Yun başta olmak üzere mealciler Büyük Kur'an'da hadis ve sünneti reddetmek için kullanıyorlar. Ama unutmayalım ki Kur'an'ın metninin en azından ne fıkıh açısından ne kelam açısından yeterli olmadı. Bundan dolayı Kur'an'ın anlaşılması için hem siyere, hem hadise, hem tarihe, hem dinler tarihine, İsrailiyata, akla, içtihada, pek çok şeye muhtaç olduğu, pek çok şeye ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştik. Buradan hareketle Kur'an bize yeterlidir söylemini ön plana çıkaranlar hadis ve sünneti reddederler. Temel nedeni de işte bazıları der ki 3. asırda yazılmış. Bu iddia maalesef sosyal medyada çok yer alır. Halbuki hadislerin Hicri 2. asrın ortalarından itibaren sistematik şekilde yazıldığını ve bu eserlerin günümüze ulaştığını biliyoruz. Yani İmam Malik'in Muvatta'ı
159 yıllarında yazıldı. Mamer bin Raşid ki vefatı 152-153'tür. Onun camii var. Sonra İbn-i Ebi Arube'nin menasiki var. Yani buna dair elimizde bilgiler, eserler, kaynaklar var. Dolayısıyla yani tedvin aşaması İbn-i Şihab Ez-Zuhri gibi alimlerden başlamış olsa dahi tasnif dediğimiz yani artık kitap tasnifi anlamında sistematik şekilde metinlerin 150'li yıllarda yazıldığını biliyoruz. Şimdi 150 yıl sonra bir metnin yazılması veya bir bilginin aktarılması o bilginin yanlış olduğunu veya uydurma olduğunu ortaya koyar mı? Bu bağlamda yaklaşırsak bugün elimizde ne Aristo'nun ne Platon'un geçmiş filozofların hiçbirinin el yazısıyla yazılmış metinlerini bulamayız. Bu metinlerin pek çok dile tercüme edilerek çok sonraki insanların iddialarıyla günümüze ulaşmışlardır. O zaman biz bu filozofların veya geçmiş toplumlarla ilgili bilgilerin tamamının yanlış olduğunu iddia edebilir miyiz? Yani bugün mesela zaman zaman diyorlar ki Buhari'nin el yazısıyla yani müellif hattıyla Buhari yok. Olmayabilir. Sanki Aristo'nun, sanki Platon'un var mı? Yani bunu iddia edebilir misiniz? Onlardan önce veya sonraki filozofların el yazısıyla yazılmış eserleri mevcut mudur? Buradan hareketle bir bilginin veya bir eserin yanlış olduğunu ortaya koymak tutarsızdır. Bunun akli hiçbir rasyonel bir zemine oturtularak ortaya konulan bir iddia olduğunu söyleyemeyiz. Elbette bu bilgilere ihtiyatla yaklaşabiliriz. Zanni bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hadisleri de biz büyük oranda haberi vahid oldukları için zanni bilgi kabul ediyoruz. Yani Buhari ve Müslim'de yer alan bilgilerin doğrudan Hazreti Peygamber'in sözleri veya fiilleri olduğunu kimse iddia etmiyor. Bunlar sahih olsalar dahi zanni bilgi ifade eder. Yani büyük olasılıkla bu bilgiler o dönemde Hazreti Peygamber veya sahabiler tarafından gerçekleşmiştir şeklinde bir açıklama, bir bilgi ortaya koyuyor. Kesin bir bilgi ortaya koymaz. Maalesef bu mealciler veya hadis ve sünnete karşı olanlar sahih hadisin kesin bilgi ifade edeceğini düşünüyorlar. Yani bugün tıpla ilgili diyelim ki bazı hadisler, rivayetler görürsek bunlardan hareketle biz tıp bilgisini ortaya koymayız ki Şahveliyullah Eddihlevi tıpla ilgili bilgilerin tamamen o günün dünyasıyla ilgili olduğunu söyler. Yani bunların nebevi veya ilahi olduğunu değil. Tamamı o günün kültürü. Hazreti Peygamber de o kültürün bir çocuğu olarak bunları dile getirmiştir der. Yani bu ve benzeri veya hadisler sahih olsa dahi Hazreti Peygamber'in bunu hangi tasarrufla yaptı? Dini bir saikle mi yaptı? Bir beşer olarak mı yaptı? Bütün bunlar fıkıh usulünde tartışılmış. Benim de Hazreti Peygamber'in tasarruflarıyla ilgili bir videom var. Yine sünnetin İslam hukukundaki yeriyle ilgili bir videom var. Bu konuya meraklı olanlar o videolara bakabilirler. Son olarak Kur'an'da her şey vardır iddiasında bulunup bazı ayetler okuyorlar. İşte مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ şey. En'am suresinin 38. ayeti olsa gerek. Biz orada hiçbir şey, kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık der. Veya el yevm ekbeltu lekum dinekum şeklinde ayet var. Şimdi bu ayetler ilk defa inmedi. Hazreti Peygamber'den itibaren bunlar indi. Bunların tamamını Hazreti Peygamber, sahabe, diğer alimler anladı. Değil mi? Arapça ifadeler. Şimdi sahabiler bu ifadeleri okurken şöyle mi düşündüler? Bütün hükümler Kur'an'da var. Bizim artık içtihat yapmamıza gerek yok. Sünneti kabul etmemize gerek yok. Kıyasa başvurmamıza gerek yok mu dediler. Hiç kimse bu ayetleri böyle anlamadı. Aksine bu ayetlerin tamamı kitap derken Kur'an'ın o mushafından bahsetmez. Bu ilgili ayetlerin tamamı Allah'ın bilgisinden, levh-i mahfuzdan, her şeyin Allah'ın bilgisinde olduğundan bahseder. Zaten ayetin başında مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. Yani buradan bütün hayvanlar, bütün kuşlar, ya bütün bilginin Allah'ta mevcut olduğundan bahsediyor. Yoksa her kuşun isminin Kur'an'da, her hayvanın isminin bilgisinin Kur'an'da olduğu söylenmiyor. Oradaki kitaptan kastedilen levh-i mahfuz ve Allah'ın bilgisidir. Allah'ın bilgisinde her şeyin mevcut olduğu ifade edilir ki el-hak bu doğrudur. Zaten alimlerin tamamı böyle anlarlar. Fakat mealciler veya ilgili ayetleri kullananlar mushaf şeklinde 6200 küsur ayetten oluşan bu Kur'an'ın içinde her şeyin olduğunu düşünürler. Eğer siz bu Kur'an metninin içinde her şey olduğunu düşünüyorsanız burada ancak şunu kastedebilirsiniz. İnanç anlamında, temel esaslar anlamında bilgiler mevcuttur. Bunlar bir insanın Müslüman olması için yeterlidir. Fakat yoksa burada fıkhın, dinin tamamının olduğunu iddia etmeniz imkan dahilinde değildir. Aynı şekilde el yevm ekmeltu lekum dine
dinekum der. Bugün artık sizin dininizi kemale ulaştırdım. Ya bu büyük oranda artık Hazreti Peygamber'e moral anlamında, yani siz bayağı azınlıktınız, ben artık sizi egemen hale getirdim. Bu coğrafyada en güçlü din hale, en güçlü toplum haline getirdim. Bu anlamda bir motivasyon ifadesi olarak söylenen bir cümle. Yoksa bu ayetten hareketle bütün hükümlerin Kur'an'da mevcut olduğu, her hükmü bizzat Kur'an'da tespit ederiz şeklinde bir düşünce hiçbir alim kapılmamıştır. Böyle bir iddiada bulunmamıştır. Dolayısıyla yani Kur'an yeterdir, Kur'an apaçıktır, onda her şey vardır şeklinde iddiada bulunanlar büyük oranda bazı ayetlerin literal lafzından hareketle böyle bir iddiada bulunuyorlar. Maalesef sosyal medyada da zaman zaman bazı ilahiyatçıların da bu ayetleri peşi sıra zikrettiğini görüyorum. Şimdi o ayetlerin üzerinde düşünmeniz lazım. Kur'an'da her şey var, o yeterlidir dediğiniz zaman hakikaten her şey var mı? Her şeyi orada bulabilir miyiz? Bütün bu sorulara cevap vermeniz lazım. Yoksa sadece o ayetleri okuyarak bunları temellendirmeniz mümkün değildir. Son olarak bu Kur'an apaçıktır, yeterlidir diyenler Kur'an'ın lafızlarını hepsini tek tip olarak düşünüyorlar halbuki. Halbuki Kur'an'daki emir kipinin dahi 15 kadar anlamı olduğunu görürüz. Bunu özellikle benim İslam hukuk metodolojisine dair kitabımda da detaylı şekilde ele almıştım. Yani bir emir kipi dahi fıkıh usulünde veya fıkıhta detaylı şekilde işlenen bir konu. Ama emrin delaletiyle ilgili Kur'an'da herhangi bir bilgi yok. Biz bunu dilden hareketle tespit ediyoruz. Ve buna dair ciddi imali fikirde bulunmuş ulema ve buna dair ciddi bir birikim ortaya koymuştur. Aynı şekilde Kur'an'daki lafızların hepsinin açık olmadığını muhkem müteşabih lafzından hareketle de söylemiştim. Ayrıca Kur'an'da açık lafızlar var, kapalı lafızlar var. Mesela açık lafızları da kendi içinde kategorilere ayırmışlardır. Fukaha yönteminde mesela zahir, nas, müfesser, muhkem gibi, kapalı lafızları da hafi, müşkil, mücmel, müteşabih gibi farklı kategorilere ayırmış ve bunun üzerinde ciddi imali fikirde bulunmuş ve buna dair ciddi bir birikim ortaya koymuşlardır. Mütekellim yönteminde ise zahir veya nas diyorlar. İkili veya tekli bir taksim, kapalı olanlara mücmel veya müteşabih tabiri kullanılıyor. Yani ekollerin bakış açıları, düşünceleri, kavramları farklı olsa dahi hiçbir ekol Kur'an apaçıktır, Kur'an'daki lafızların hepsi tek düzedir falan böyle bir iddiada bulunmamış. Bunun zaten ne aklen ne vaka olarak da mümkün olması söz konusu olamaz. Çünkü bu Arapça bir dil ve bu dil içinde farklı pek çok lafız, pek çok yorum söz konusu. Yani bu dilin içinde açık lafızlar olduğu gibi kapalı lafızlar da söz konusu. Dolayısıyla Kur'an lafzı üzerinde düşündüğünüz zaman, yani Arapça olan bu metin üzerinde düşündüğünüz zaman bu metnin hem açık hem kapalı lafızları var. Bu anlamda da Kur'an'ın apaçık olduğunu söylemek zordur. Son olarak Kur'an yeterlidir diyen insanların yeterlilikten ne kastettiğini netleştirmeleri gerekiyor. Eğer temel amaçları inanç anlamında, sadece inanç, fıkıh anlamında demiyorum. Yani inanma anlamında, evet Allah'ın tevhidi yani tevhid inancı, ahiret, salih amel vurgusu anlamında Kur'an'da önemli, yeterli bilgilerin olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa Kur'an'ın anlaşılması için siyere, tarihe, dinler tarihine, kutsal metinlere, hadise, sünnete, akla, içtihada, farklı yöntemlere ihtiyaç olmadığını söylersek, doğrusu gerçeği yansıtmayan, kendi içinde tutarlı olmayan bir ifade, bir iddiada bulunmuş oluruz. Öncelikle bunu netleştirmemiz lazım. Ondan sonra da bu söylemin dediğim gibi temelde Kur'an ve sünneti reddetmeye yönelik bir iddia olduğunu, bunu ortaya koymak için bu argümanların kullanıldığını, fakat Kur'an ve sünnetin zaten zanni bilgi ifade ettiğini, sahih olsa dahi mütevatir olmadığı müddetçe zanni bilgi ifade ettiğini, bu anlamda tarihi bilgiler gibi olduğunu, geçmiş filozoflardan aktarılan görüşler gibi olduğunu, yani biraz daha üstünde onlara göre dahi çok daha güçlü olduğunu ama yine zanni bilgi içerdiğini ifade etmemiz gerekir. Ve böylece en azından daha önce başlattığım bir tartışma, pek çok öğrenci veya arkadaş tarafından da bu konuda bir şeyler söylenmemi istemişlerdi. Ben de bugüne fırsatmış. Doğrusu öğleden sonra dersim var. Derse başlamadan önce bu konuyu ele almak istedim. Umarım faydalı olmuştur.
Videonun sonuna gelirken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.